Bir meydan okumanın daha başındayız. Dışarıdan söyleyip ısmarladığımız süre içerisinde daha güzelini yapabilecek miyiz? Bu meydan okumalarda en son lahmacunu yaptığımızda sınıfta kalmıştım. Ama bunda ayvalık tostunda geçeceğime inanıyorum. Çok güzel bir ayvalık tostu yapacağız. Aslında orijinal ayvalık tostu değil, bizim artık burada ısmarladığımız büfelerin meşhur olduğu tostlardan yapacağız. Onun için güzel malzemelerim var. Okkalı bir tost makinem var. Şimdi ilk siparişimi izninizle verebilirim. Alo, sipariş verebilir miyiz acaba? Ayvalık tostu rica edecektim. Bir tane olunca geliyor mu kuzgunca? 30 liralık değil mi? Kaç lira ayvalık tostu? 12 lira. O zaman 3 tane rica edeceğim. Kaç dakikada gelir? Tamam, sağ olun, kolay gelsin, bay bay. Motorcu paketle gelsin göndereyim dediğine göre 10 dakikada gelebilirler. O yüzden hızla başlıyoruz. Tost makinem hazır. Burada bizim Üsküdar'dan aldığımız ayvalık tost ekmekleri var. Şimdi şöyle, bunlar zaten boğum boğumlar. Şuradan ayıracağım. Şöyle ayırıyorum. Normalde onlar yaparken bu parçayı ayırmıyorlar ama ben daha güzel yapacağımıza inanarak şöyle tam olarak ayırıp tost makinemin içine koyuyorum. Bir tanesinin üzerine şöyle sucuklarımı yerleştiriyorum. Bunun amacı da şu, aslında biraz yapışabilir sucuklar ama bu sucuğun yağının, lezzetin ekmeğe geçmesini istiyorum. Çok bastırmasın diye maşamı yan bir şekilde şöyle yerleştiriyorum. Bu arada diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Şurada 3 tane ince salamım var. Bunları kesiyorum. İzmir tulumum var. İzmir tulumunu da şöyle ince ince kesiyorum. Normalde hani kaşar koyuyorlar ama aslında ayvalık tostunun bir tane, hemen onu buraya koyalım. Mehmet Yeşil'in yıllar evvel ayvalık tostunun mucidi olarak gördüğü yere gidip çektiği bir video var. Cunda'ya ilk tostu getiren şahıs benim babamdır. Eskiden tulum peyniri ve sucuk vardı. Kışın domates olmadığı için, sera olmadığı için domates yoktu, salça kullanılırdı. Yazın da domates kullanılırdı. Bunun ayvalık tostunun özelliği peynir, domates yazın. Peynir ama tulum peyniri, evet efendim, tulum peyniri. Tulum peyniri ve domatesli yazın. Kışın da peynir ve salçaydı. Buna ilaveten sucuk da çıktı. Sucukla beraber sucuklu peynirli de olur, sucuk peynir domates de olur veya sadece sade de olabilir, sucuklu sade de olabilir. Ama en ideali bunun sucuk, peynir, domatesli yazın. Kışında domates yoktu ve sucuk, peynir, salçaydı. Özelliği buydu. Orada amcanın ayvalık tostunun içeriğiyle ilgili yorumları var. Aslında İzmir tulumu, salça ve konursa sucuk gibi. Biz sonradan bunu şehirde tabii daha janjanlı hale getirmişiz. Bu hazır. Buradan şimdi artık açabilirim. Tahmin ediyorduk sucuklar birazcık yapışacak diye. Sorun yok. Ama bütün bu lezzeti üstünde kaldı. Şimdi önce tulumları böyle yerleştiriyorum. Salamları da yerleştiriyorum. Sonra böyle turşularım var. Bunlar birazcık kalın. O yüzden bunları da bir incelteceğim. Her dilimde bir parça turşu gelebilsin diye ince kesiyorum. Böyle yerleştiriyorum. 1-2 tanesini de Amerikan'a ekleyeceğim. Sonra bunu böyle kapatıyorum. Hop. Ve birazcık tereyağından şöyle koyuyorum. Yine o videoda amcanın bir margarin sürüşü var o tostun üstüne. Evlere şenlik. Böyle bir tabaka yapıyor. Biz tabii kendi evde yapıyoruz. Her şeyi lezzet katacak kadar abartmadan süreceğiz. 5 dakika oldu mu? Şimdi oldu. Şimdi şunu alıyorum şöyle. Cos sesiniz, duyduğunuz cos sesini. Hatta şöyle çevireceğim. İki taraftan iz daha güzel olsun. Bunu normal evdeki tost makinesiyle de yapabiliriz. Ekmeğin çıtırtısı birazcık daha az oluyor. Başka da hiç farkı olmuyor. Bu tost makinesinin bize burada pita var. Belki Kuzguncuğa gelenlerimiz bilir, kahvaltı yapılan. Onlar kullanmıyorlardı. Sağ olsunlar bize verdiler. Şöyle yine spatulamı koyuyorum ve bastırıyorum. Şimdi bu burada bir taraftan pişiyor. Bir güzel Amerikan yapılıyor. Amerikan salatasını bu kadar kısa sürede nasıl yaparız? Sebzeler vesaire yok diye. Ona da şöyle bir yöntem geliştirdim. Aşağıda Bahar'ın çekim yaptığı yerde onlar bir şey için kullanmışlar. Böyle garnitürden birazcık alıyorum. Ve içine
turşu ekliyorum. Bu şekilde atıyorum. Ve de mayonezi, bu bizim kendi yaptığımız mayonez bitmiş. Hazırından bu sefer kullanıyoruz. Mayonez tarifi isterseniz o da olur. Hatta rain sosumuz da var. Bir ara rain sos da mı kullansak dedik. Öyle haksız yarış olmasın diye vazgeçtik. Biraz mayonez koyduk. Birazcık tuz, biraz karabiber ve de biraz da acı biber ekliyorum. Bu böyle dünyanın en komik, kolay Amerikan salatası olan ama inanın şey kadar güzel. Artık bu oldu. Darananın. Tostumuzu izninizle çıkarıyorum. Ve arasına şöyle açıp birazcık Amerikan servisten. Amerikan servis değil tabii. Amerikan salatası. Biraz Amerikan salatası. Biraz bizim kendi yaptığımız ketçaptan ekliyorum. Ve de ekstra olarak şu büyük turşulardan 2 tane uzun şekilde yerleştirdiğim zaman The Ayvalık tostumuz. Kaç dakikada hazır? 9:40. Yine bayağı uzun sürmüş ya. Artık yiyebiliriz. İstiyorsanız yeriz, o gelene kadar bir tane daha yaparız. Mutluluğa bak. Ne yapalım? Şimdi bunun içine gelende biraz patates falan da olabilir. Ketçapı daha bol da koyabilirsiniz bu arada ama böyle güzel kıvamlı ve birazcık da sulu. Bu arada İzmir tulumu olduğu için peynir çok daha dominant bir şekilde geliyor. Öyle çok dominant bir şekilde peynir gelmesini istemezseniz kaşar da kullanabilirsiniz. Orijinal, ilk eski Ayvalık tostu bizim için önemli diyorsanız bu şekilde yapmanıza faydalı. Yine modifiye edilmiş ama ona biraz daha yakın. Maliyeti bunun taş çatlasa 4 liraya geliyor. Bizden bu kadar gençler. Ben şimdi öbürü gelene kadar bir tane daha yapabiliyorum. Onun challenge'ına gireyim. Olur mu? Gördüğünüz gibi bizimki ve büfemizden gelen. Bu da gayet lezzetli. Bunda galiba turşu var, sucuk var, patates var, salam yok, domates var. Domates mevsiminde değil diye koymadık. Bizimki ve onlarınki. Önce bir çıtırtı testi yapalım, olur mu? Bu ikincisi, evet. Öbürünü yedik çünkü dayanamadık. Sesi duyun. Bu da fena değil ama o kadar çıtırdamıyor. İzninizle yiyorum. Şimdi tat farkına bakmak istiyor. Gel bakalım bana. Şöyle ısır. Güzel. Bu hepimizin bildiği Ayvalık tostu. Biraz soğumuş yolda gelirken. Ama en çok aldığım tat o bir sosu var ya, domatesli sosu. Ve patates tadı. Ve patates tadı. Şimdi de buna bakabilirsin. Bir çıtırtı farkı. Bir kere inanılmaz sulu, çok güzel. Sucuk, turşu, salam. Bunların Amerikan'da kullandıkları mayonezlerde böyle bir garip püre gibi bir şey var. O onu ağırlaştırıyor ve bu sululuğu engelliyor büyük ihtimalle. Peynirin tadı çok daha farklı. Çok fark ediyor. Yukarı çıkarmış tadını. Öbüründen bir ısırık aldı. Bıraktım, bayağı yiyor. Yani Bunun ben kalanını ben yersem ekip beni dövecek, o yüzden izninizle yemiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendi Ayvalık tostunuzu yapabilirsiniz. Hem de çok daha ucuza da mal olacaktır. Eğer denerseniz lütfen aşağıda denediğinizi bizle paylaşın. Biz sizi çok seviyoruz. Umarım siz de bizi seviyorsunuzdur ve kanalımıza abone olursunuz. Görüşmek üzere. büfeninki 10 üzerinden 4, bizimki de 10 üzerinden 10.